Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Öncelikle salı günü video çekemediğim için bu videoda ilk olarak Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Ancak tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak anlamsız olacaktır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sonuçta aynı zamanda bir gerçek dünya lideridir. Türkiye dışında 60'tan fazla ülkede 180'den fazla büstü, anıtı olan, pek çok yere ismini vermiş, hatta adına anı pulları basılmış, tüm dünyanın kabul ettiği gerçek bir dünya lideridir. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Şimdi grafiklerimize geçecek olursak, öncelikle bugün gene Palladium'la başlayacağım. Aslında Palladium'a şöyle günlük grafiklerden öncelikle bakacağım. Bakın önemli bir direnç bölgesine ulaştık. Burada ne demiştik hatırlarsanız? Bir çanak formasyonu vardı. Bunun fincan kulp formasyonuna dönüşme ihtimalinden bahsetmiştik. Şu an içinde buna benzer bir hareket görüyoruz. Burada bir çanak oluştu. Dün itibariyle bakın bu direnç bölgesine de geldi. 1253-1212 direncinden satışlarla karşılaştık. Bunun artık bir fincan kulp formasyonuna dönüşme ihtimali gittikçe güçleniyor. Buradan gelebilecek olası satışların devamı da aşağıda 1015-973'e kadar devam edebilir. Bu gayet normal olacaktır. Burada önceki analizde de bahsetmiştim. Bakın şu yükseliş dirençle karşılaşıp bu bölgedeki son satıcıları da temizledikten sonra bu 1015 ve 973 aralığına doğru satışlar geldikten sonra bu direnci kırıyordu. Dolayısıyla buradan gelecek satışların da gene bu bölgede alıcılarla karşılaşması normal olacak ve bu fincan kulp formasyonunun teyidi anlamına gelir. Sonrasında da yukarıda 1253 kırıldıktan sonra maksimum burada yükselişler 2000-1855'e kadar devam edecek. Düşük zaman dilimlerine dönüp baktığımızda da bakın çok sert satışlar almaya başladık gene. Öncesinde şu alanı takip ediyorduk. Bu kırıldı ve haftalık grafiklerdeki o direnç bölgesinden tekrar satışlarla karşılaştı. Şu an bakın bir düzeltme sürecinin içinde. Bugün için 1160-1168 bölgesi takibimizde olacak. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte 1123-1106'ya kadar satışların devamı beklenir. Bu bir düzeltme olarak görülecektir. 1106 altındaki kapanışlarda 1050'ye doğru satışların derinleşeceği bir süreci bize gösterir. Burada gene 1090-1080 aralığında da bir ara direnç olarak takip edeceğimiz bölge var. Kısa vadeli bakanlar bu bölgelerdeki arz talep değişimlerini kontrol etmeli. Ancak orta uzun vadede dediğimiz gibi 973-1015 aralığına kadar olan sarkmalar son derece normal karşılanmalı. Şimdi buradan platine geçecek olursak platinde günlük grafiklerden takip edeceğiz. 1033 kırıldı. Burada esas 1020 önemli olacak demiştik ve 1048-1050 aralığında bir ara direnç olduğundan bahsettik. Şu an için bu bölgeden gene satış alıyoruz. Burada bu sefer destek olarak 1033 ve aşağıda 1020-1011 aralığı takibimizde olacak. 1050 üstü hareketlerde gene orta uzun vadeli minimum 1095'lere doğru hareketin devamı anlamına gelir. Ancak esas hedefimiz yukarıda 1340 olacaktır. Platin tüm bu süreçte yükselişlere katılmadığı için oldukça güçlü burada alımların gelme ihtimali var. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli platinde. Platinin düşük zaman dilimlerine geçecek olursak düzeltmesini yapmıştı. 1002'lerden güçlü bir alım geldi ve 1042 bir önceki tepesini geçse de bakın şu an tekrar satışlar geliyor. Dolayısıyla burada artık şu düzeltme seviyelerimizi de bir güncelleyelim. Son tepeler oluştuktan sonra takip etmemiz gereken önemli destek bölgemiz 1027-1024 bölgesi, 1024 altı kapanışlar gene bir düzeltme sürecine girdiğimizi gösterecek ve şu bir önceki destek bulduğumuz alan 1003-999 $1000 gene önemli bir bölge. Bu bölgeye kadar satışlar gelecek olursa şu talep kadar arz geldi ve
yatay bant içine girdiğimiz bir süreç takip edebiliriz. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte de aşağıda bakın yeni bir bölge oluştu artık. 984-980 aralığına kadar satışlar düzeltme olarak kalacaktır. Bu da gene kısa vadeli yatırım yapan arkadaşlar için alım fırsatı olacak bölgelerdir. Ancak ya mum analizi yaparak ya da düşük zaman dilimlerinde dip tepe analizi yaparak burada talebin güçlendiğini görmemiz gerekir. Aksi takdirde 980 kırılacak olursa 940'lara kadar satışlar derinleşebilir. Bu nedenle bu bölgelerde kısa vadeli alımlar yaptığınız takdirde mutlaka stop kullanmanız gerektiğini unutmayın. Şimdi buradan gümüşe geçecek olursak aslında gümüşün uzun vadeli grafiklerinde çok fazla bir değişim yok. 34.86'da bir direnç oluştuktan sonra satışlar geldi ve bu satışların aşağıda 32.5-31.80'lere kadar devam etmesi normal karşılanacak demiştik. Yukarıda 34.86 geçilmediği sürece bu ihtimal gündemde olacak. O nedenle de burada düşük zaman dilimlerine döneceğiz. Yukarıda 34.86 geçilmediği sürece bu satışların nereye kadar derinleşebileceğini kontrol edeceğiz. Burada da bakın tepede oluşan aslında bir patern var. Hemen hemen tüm tepelerde düşük zaman dilimlerinde görülür bu. Arzın ve talebin dengelendiği kararsız bir süreç ve sonrasında gelen sert satışlar takip etmiştik. 22-23 Ekim tarihlerinde bakın bu bölgenin destek alanı şu an için direnç olarak çalışmış durumda ve buradan tekrar satış alıyoruz. Ve bir önceki tepeden daha düşük yeni bir tepe oluşmuş durumda. Yukarıda 34.86 geçilmediği takdirde bu sefer 32.96-33.14 bölgesinin kırıldığı ve düzeltmenin derinleştiği bir süreç takip edilebilir. Bu da maksimum 32.18-31.86 bölgesini gösteriyor. Günlük grafiklerde de bahsettiğimiz 31.80'ler hedefe girmiş olacak. Yukarıda 34.86 geçilmediği takdirde. Buradan son olarak ons altına geçecek olursak ons altında yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor. Ancak gelen alımlara baktığımız zaman o yeni rekorları destekleyecek güçte alımlar değil. RSI'de uyumsuzluklar devam ediyor. Dalga boyları son derece kısa kalmaya başladı. Burada yaşanan gene son tepemize bakacak olursak düzeltmeye başladığını söyleyebilmemiz için artık gereken alanı güncellememiz de gerekecek. 2670-2632 bölgesi önemli olacak. Burada 2600'ler gene zaten bir psikolojik de destektir. Takip edilmeli. Bu bölgeler kırılacak olursa da düzeltme aşağıda 2483-2447'ye kadar devam edebilir ve bu bir düzeltme sınırında kalacaktır. 2447 kırıldığı takdirde düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve 2280'lerin gündeme geleceği bir süreci takip edebiliriz. Ancak şu an için altın güçlü durmaya devam ediyor. Yukarıda 2632 kırılmadığı sürece orta uzun vadeliler için sorun yok. Yükselişlerin devamı beklenebilir. Altında düşük zaman dilimlerine baktığımızda da bakın oluşan yeni tepeler için seviyelerimizi güncellememiz gerekti ve 2747-2738 artık düzeltme sınırımızdır. Önceden hatırlarsanız 2700'lerdi, daha sonra 2711'e güncellemiştik. Şu an içinde 2737'yi takip ediyor olacağız. 2737 altı kapanışlar düzeltmenin başladığını bize gösterecek ve minimum aşağıda 2717-2711'e kadar bu düzeltme minimum düzeltme sınırı içinde olacak. Maksimum düzeltme sınırımız ise artık 2673-2666 aralığından geçmekte. 2666 korunduğu sürece 2600'lerden başlayan yükseliş sürecinin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak yukarıda 2737 desteği korunduğu sürece yükselişin devamı beklenebilir ons altında. Evet, değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.